Merhabalar sevgili dostlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile kıyır kıyır bir poğaça yapacağız. 3, 2, 1 simit poğaça yapacağız. Az malzemeliğine, evdeki malzemelerle nefis, bayatlamayan bir poğaça. Haydi tarife geçelim o zaman. 3, 2, 1 poğaçamızın yapımına geçiyoruz şimdi. Burada ilk etapta 4,5 su bardağı unum var. Unumu şöyle yoğurma kabıma alıyorum. Yine her zamanki gibi hepsini almayacağım. Şöyle bir miktar ayırıyorum. Ve unumun ortasını spatula ile şu şekilde açıyorum. Şimdi sıra 3, 2, 1 malzemelerini koymaya geldi. 3 paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum tarifime. 2 su bardağı yoğurdum var. İkinci malzemem bu. 2 bardak şöyle yoğurdumu ilave ediyorum. 1 bardak sıvı yağım var. Sıvı yağımı ilave ediyorum hamuruma. Ve şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Tüm malzemem bu kadar hamuruma koyacağım. Her zamanki gibi spatulam ile şöyle bir hamurumu ilk önce birazcık karıştırıyorum. Yoğunluğuna göre un ilave ederek ve elim ile yoğurma işlemiyle devam edeceğim. Evet, hamurum birazcık daha un istiyor. Böyle kulak memesi kıvamında kıyır kıyır yine çok lezzetli bir poğaça hamuru elde edeceğiz. O kadar pratik ki mayalanmasını da beklemenize gerek yok. Hamuruma unumun geri kalanını da ilave ediyorum. Ve artık elle yoğurma işlemine geçiyoruz. Hamurumu elimle yoğuruyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın, olur mu? Desteğiniz benim için çok önemli. Bir de güzel yorum, şöyle bir kalp atarsanız inanılmaz mutlu olurum. Hamurumuz da bu arada şöyle yavaş yavaş toparlanıyor. Hamurumuz gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde toparlandı. Şöyle siz değerli izleyenlerime de kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Şöyle son bir kez toparlayalım. Evet. Ve üzerine temiz bir mutfak havlusu sererek 30 dakika hamurumu dinlendiriyorum. Poğaçam dinlenirken ben şöyle evde kalan peynirlere biraz maydanoz ilave ederek iç harcını hazırladım poğaçamın. Şöyle bir kase kadar peynirli maydanozlu harç hazırladım. Şimdi üzerine süreceğimiz pekmez ve susamımızı hazırlayalım. Çünkü biz simit 3-2-1 poğaça yapacağız. Simit şeklinde. Tarifimin üzeri için şöyle 2 yemek kaşığı pekmez kullanacağım. Şu 1. Ve şöyle 2. Bir miktar suyum ile şöyle ilave ede kıvamına baka baka şöyle karıştırarak pekmezimi açacağım. Poğaçalarımızı şekil verdikten sonra bu pekmezli ve susamlı karışıma bulayacağız. Şöyle birazcık kıvamı var. Birazcık daha istiyorum. Üzerinin daha kızarmasını, su istiyorum yani. Şöyle yarım su bardağı kadar su kullanmış olduk tarifimizde. Bu kıvamı gayet güzel. Size de şöyle göstereyim. Üzerinin pekmezli karışımını da hazırlamış olduk poğaçalarımızın. Bir kaseme 100 gram kadar da susam koydum. İç ve üst malzemelerini hazırladığımız poğaçanın şimdi şekil verme aşamasına geçelim. Yarım saat dinlendirdiğim hamurumu şöyle alıyorum. Üzerine açıyorum. Bir kez daha şöyle yoğuruyorum hamurumu. Artık şekil vereceğiz. Şöyle bir tutam koparıyorum.
İri bir ceviz büyüklüğünde ya da mandalina büyüklüğünde diyebilirsiniz. Elimizle şu şekilde yuvarlıyorum. Yuvarladığım hamurumu şöyle matımın üzerine alarak şu şekilde yuvarlak şekil veriyorum. Ortasına iç harcımı koyuyorum. Şöyle. Ve ortada toplayarak şu şekilde tekrar yuvarlıyorum. Tüm poğaçalarıma şimdi bu işlemi uygulayacağım. Bir tane daha yapalım birlikte. Yeni başlayanlar için mutfağa. Elimizde hamurumuzu biraz az geldi mesela gözüme. Birazcık daha ilave ediyorum şöyle. Yuvarlıyorum. Matımın üzerine alıyorum veya mutfak tezgahıma. Elim ile poğaçamı açıyorum. Herkesin yapabileceği kolaylıkta çok lezzetli bir poğaça tarifi. İç harcımı ortasına koyuyorum. Etrafından şu şekilde büzüyorum. Ve tekrar yuvarlıyorum. Şu şekilde. Şimdi bütün poğaçalarıma bu işlemi uyguluyorum. Yaptığımız hamurdan tam 20 tane şu şekilde poğaça çıktı. Bu yuvarlak olanları peynirli, bunları da kızımın istediği patatesli harçla yaptım. 16 peynirli, 4 tane patatesli poğaçam çıktı. Toplamda 20 adet poğaça elde etmiş olduk bu hamurumuzdan. Fırınımızı ısıtmaya başladık. 180 derece alt üst ayarda. Şimdi artık poğaçalarımızın üzerine geçiyoruz. Poğaçalarımı önce pekmeze şu şekilde batırıyorum. Daha sonra şöyle susama batırıp tepsiye diziyorum. Şöyle pekmeze batırıyorum. Susama batırıyorum ve tepsime diziyorum. İsterseniz burada galeton da kullanabilirsiniz. Susam evde yoksa veya galeton da bu tarifimize ayrı bir lezzet katacaktır. Bütün poğaçalarıma bu işlemi uyguluyorum şimdi. Biz simit 3-2-1 poğaça yapıyoruz. Dediğim gibi fırınımızı önceden ısıttık. 180 derece alt üst ayarda. Ve artık poğaçalarımız yavaş yavaş fırına gitmeye hazır. Çok lezzetli, çok pratik bir poğaça ve bu poğaçanın bir özelliği de çok uzun süre bayatlamaması. Şöyle diziyorum poğaçalarımı. Biz şimdi 180 derece fırında 30 dakika kadar pişip geliyoruz. Poğaçalarımız misler gibi piştiler, fırından çıktılar. Şimdi biraz oda sıcaklığına gelmelerini bekledim. Artık servis tabağına alıyorum. Simit poğaçalarımı şöyle birer birer servis tabağına alıyorum. Gerçekten nefis oldular. Mutfağım mis gibi koktu. Şöyle akan peynirini de çok severim poğaçanın. Bütün poğaçalarımı servis tabağıma aldım. Şimdi bir tanesinin size şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Şu yumuşaklığa, şu dokuya bir bakar mısınız? Kıyır kıyır, içi bu şekilde ve bayatlamıyor uzun bir süre. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.